Matematiği gerçekten seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Aslında matematikle ilgili çok ön yargılarla başlıyor çocuk hayata. O ön yargılar olmazsa yani hayatta her şeyi sevebildiği gibi matematiği de sever. Sanırım biz ebeveynler olarak ya da ilk öğretmenleri olarak matematiğe karşı belki de onların soyut olarak algılattığımız için böyle bir sevmemek, anlamamak, işte ne işimize yarıyor diye sorgulatmaya yönlendiriyoruz çocukları. Ama aslında baktığımız zaman matematik tüm bilimlerin arkasındaki görünmeyen gizli kahraman. Tüm bilimlerin altında matematik var. Ve hatta matematiği ben şöyle görüyorum, matematik bir dil, evrensel bir dil aslında. Mesela biz şu an sizinle Türkçe konuşuyoruz. Bizi Almanya'da izleyen bir Alman anlamayacak ama biz saatte, dijital saatte 19.00'ı gördüğü zaman dünyanın neresinde olursa olsun bunun hangi zaman dilimi ifade ettiğini biliyor. Yani sayılar, semboller aslında evrensel bir dil ve bizi birbirimize bağlıyor. Onun için bu evrensel dili bilmek ve kullanmak bile matematiğin hayatımızdaki yerini bize gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi çocuklarda özellikle biz bunu görüyoruz. Yani hatta yetişkinler de aynı soruları soruyor. Ya bir meslek sahibi olduktan sonra pi sayısının benim gelecekteki meslek kariyerimde bana ne faydası olacak? Ya da işte bir küpün kaç kenarı var? İşte dikdörtgenin üçgenin iç açılımı, dış açısı vesaire. Hani bunları üst üste koyduğumuzda bunların bize gelecekte ne faydası olacak diye bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslına baktığınız zaman yani tek tek tabii ki böyle özel bir şeyi indirgediğimiz zaman yani üçgeni ben hayatta nerede göreceğim, ne işime yarayacak? Tabii ki bu şekilde indirgemezsek matematiğin farklı işimize yarayacak olan kısımlarını görebiliriz. Başında dediğim gibi bir iletişim aracı, bir dil, birbirimizi anlamak için bir dil. Onun dışında bugün diyoruz ki teknoloji çok gelişti, işte fen, teknoloji gelişti ama bunun altında matematik var, matematiğin sistematiği var. Yani bugün mesela sokaklarda apartmanlara numara verirken bile işte tek sayılar, çift sayılar diye sağ sol diye ayırıyoruz. Orada bir sistematik kuruyoruz. Aslında bu sistematiği hayatımızda pek çok şey içerisinde de kuruyoruz. Ya da bazı şeyleri standartlaşmak adına. Ki geometriyi kim kullanıyor? Geometriyi aslında mimarlar kullanıyor diyebiliriz. Coğrafyacılar kullanıyor diyebiliriz. Eskiden dünyanın işte etrafını ölçmeye çalıştık. İşte uzayda Ay'a olan uzaklığımızı ölçmeye çalıştık ve yani aletlerimiz yokken, teknoloji bu kadar gelişmezken bunu insan niye yapıyor? Meraktan yapıyor. Ya da Nil Nehri işte sürekli taşıyor, tarım arazisine zarar veriyor. Bir döngü var burada. Yani sürekli değişen bir döngü. O döngüyü anlayıp ona karşı tedbir almak, işte geometriyi biraz daha geliştiriyor, işte astronomiyi kullanıyor vesaire. Dediğim gibi doğrudan belki üçgeni hayatımızda görmüyoruz trafik işaretleri dışında ama oradaki kuralları bir şekilde hayatımızda kullanıyoruz. Mesela evimizde eşya yerleştirirken bu stüdyoyu bile düzenlerken işte bu buraya girecek mi, girmeyecek mi ya da şu ışığın geliş açısı vesaire bunları aslında hep düşünmek lazım. Bilinçaltında bunları aslında düşünüyoruz. Anladım. Matematik aslında hayatımızın içerisinde her alanında var. Evet. Peki çocuklara bu matematiği nasıl sevdireceğiz? Yani araştırmalar da onu gösteriyor. Çocuklar da biraz matematik dersini duyunca nasıl sevdireceğiz? Şöyle bir şey var aslında biz bunu okul öncesi hocalarımızla da görüşüyoruz, programlar yapıyoruz, podcastler. Şunu söyleyebilirim. Öncelikle ön yargıyla yaklaşmamak. Yani veli olarak işte ben matematikten hiç anlamazdım diye bir şey söyleyince çocuk da matematiğin zor, anlaşılmaz ya da gereksiz olduğu konusunda bir ön yargı oluyor. Ya da hani çok basit ezbere dayalı şeyleri işte hemen karşılaşır karşılaşmaz 7 kere 8. Hani sizin biraz önce sorduğunuz işte küpte kaç tane kenar var yok üçgenin içi. Böyle sorularla karşılaşınca tabii birden böyle bir panik oluyor, donup kalıyor ve hep böyle ezbermiş gibi algılıyor. Onun için aslında sevdirmek yani basit okul öncesi dönemden kıyaslama yoluyla işte büyük, küçük, işte bir düzene göre sofrayı kurmak mesela. Eğlenceli işte oyunlar yapmak vesaire örüntüleri, desenleri oluştururken aslında çocuklar matematiği anlamaya başlıyorlar. Yani sevdirerek öğretmek aslında okul öncesi dönemde başlıyor diyebilirim. Ezber yerine matematiği önce anlatmak gerekiyor. Anlamalarını sağlamak Anlamalarını gerekiyor. Çünkü sağlamak soyut bir şeyden bahsediyoruz dediğiniz gibi. Evet, çoğu kavram matematikte soyut ama aslında somut gerçeklerin arkasında o soyut
kavramlar yatıyor diyebiliriz. Dolayısıyla sevdirerek, oyunlarla, legolarla mesela geometriyi işte 3 boyutlu şeyler inşa edebilir. Onların işte köşesini, kenar sayısını vesaire bulabilir. Öğrencinin yaş seviyesine ve sınıf seviyesine uygun olarak alıştırmalar yaptırmak lazım. Ve sadece salt işte habire işlem yapılacak bir şey değil. Tabii ki işlem kısmı da var. O da biraz zihni açıyor aslında. Ama basit problemler çözüm üreterek yani işte ortaya bir problem koyarak diyelim. Dediğim gibi basit bir problem. Yağmur yağdı, dışarıda bir şey var, işte onu içeri alacağız ya da ne bileyim bir de misafir geldi, işte bir hazırlık yap. Yani bu tür süreçleri, o problem çözme basit sürece çocukları katarak aslında matematiğin hayatımızın içinde olduğu, sadece işlem olmadığını, bu düşünme sistematiğinin de aslında geliştirdiğini göstermek lazım. Dolayısıyla ebeveynlerin de ön yargılardan kurtulup Peki. çocuklara o şekilde yön göstermesi lazım. Çok teşekkür ederim Hülya.